Herkese selamlar. Bugün tarihin derinliklerine dalıyoruz ve ilk başta kulağa tamamen anlamsız gelen ama aslında içinde kocaman sırlar barındıran acayip bir hikayenin şifrelerini hep birlikte kıracağız. Hazırsanız zihinleri açacak bu yolculuğa hemen başlayalım. Evet, soru bu kadar basit ve bir o kadar da tuhaf. Bir tabak ve bir televizyon dizisi, bu ikisi eski bir halkın bütün sırrını nasıl içinde barındırabilir ki? İşte bu hep birlikte çözeceğimiz bir bilmece. Bu alakasız gibi duran iki şeyin aslında eski bir Türk devletinin tarihini nasıl aydınlattığını görünce çok şaşıracaksınız. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Bir yanda açlıktan bitap düşmüş insanlar, ellerinde bomboş tabaklar, diğer yanda da bir dizi seçme afişi. Ne alaka, değil mi? Ama inanın bana, bu sahnedeki her bir detay aslında birer ipucu. Merak etmeye başladıysanız harika. Çünkü doğru yoldayız. Hadi bakalım. Dedektif şapkalarımızı takalım ve bulmacanın ilk parçasını çözmeye başlayalım. İlk işimiz hikayemizdeki ana karakterlere, yani o elleri aç insanlara odaklanmak. Acaba bu halkın adı ne olabilir? İşte şimdi olayın en dahiyane kısmına geliyoruz. Şu iki basit kelimeyi alıp birleştirelim. Ellerinde ne vardı? Bir tabak. Peki bu insanlar ne durumdaydı? Aç. Tabak ve aç. İkisini birleştirince ortaya ne çıkıyor? Tabgaç. İşte bu kadar. Bu basit kelime oyunu bize doğrudan bu halkın ismini veriyor. Ve bum! Bulmacanın ilk büyük parçası tam da yerine oturdu. Hikayemizden çıkardığımız bu isim bizi doğrudan tarihsel bir gerçeğe götürüyor. Tabgaçlar, meşhur Asya Hun İmparatorluğu dağıldıktan sonra kuzey içinde kurulmuş çok önemli bir Türk devletiydi. Tamam, ismi çözdük. Şimdi bulmacanın bir sonraki aşamasına geçelim. Hikayedeki bu insanlar neden açtı? Yani bu açlığın altında yatan asıl sebep neydi? Gelin şimdi de bunu çözelim. Hikayedeki o açlık metaforu aslında çok ama çok kilit bir noktayı aydınlatıyor. Bu bildiğimiz karın açlığı değil, bu kocaman bir imparatorluk çöktüğünde ortaya çıkan o büyük siyasi boşluğun, istikrarsızlığın ve belirsizliğin bir simgesi aslında. Bakın, bu zaman çizelgesi her şeyi ne kadar net bir şekilde özetliyor. Gördüğünüz gibi tabgaçlar tam da Asya Hun İmparatorluğu'nun tarih sahnesinden çekildiği o dönemde ortaya çıkıyor. İşte hikayedeki o açlık tam da bu büyük tarihsel kırılmayı, bu geçiş dönemini anlatıyor. Geldik bulmacanın en soyut ama bence en ilginç parçasına, dizi seçmeleri. Yani bu insanlar neden bir diziye katılmak zorundaydı? Bu ne anlama geliyor olabilir? Hikayedeki karakterlerin bu tuhaf ve bir o kadar da kesin ifadesi bize son ipucunu veriyor. Bu diziden başka çaremiz yok. Bu bir çaresizlik mi? Yoksa yepyeni bir başlangıcın ilanı mı? Bakalım bu cümlenin altından ne çıkacak? İşte son ve en parlak bağlantı, Türkçedeki dizi kelimesiyle Budizm arasındaki ses benzerliğine bir odaklanın. Dizi, Budizi, Budizm. Kulağa ne kadar benziyor, değil mi? Bu dahiyane fonetik bağlantı bize tabgaçların tarihsel olarak Budizmi benimsediği bilgisini veriyor. Bu Budizm'den başka çaremiz yok demeleri aslında o dönemde Budizmi kendileri için bir kurtuluş yolu olarak gördüklerini anlatıyor. Evet, artık tüm parçalar yerli yerinde. Başta tamamen saçma görünen o tuhaf hikayenin aslında ne kadar anlamlı olduğunu görmeye hazır mısınız? Haydi, tüm resmi bir araya getirelim. Bu tablo her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Gördüğünüz gibi hikayedeki her bir tuhaf detay aslında tabgaçlar hakkındaki temel bir tarihsel gerçeğe denk geliyor. İsimleri, ne zaman kuruldukları ve hangi dini benimsedikleri, hepsi o basit hikayenin içinde bir bir saklıymış. Ve işte bu yolculuğun sonunda vardığımız en önemli nokta da bu. Bazen en karmaşık görünen konuları bile anlamanın anahtarı, böyle basit ve yaratıcı bir hikayenin içinde gizli olabilir. Bu yöntem, öğrenmeyi sadece kolaylaştırmıyor. Aynı zamanda onu unutulmaz ve eğlenceli bir deneyime dönüştürüyor. Ve son olarak şu soruyu size bırakıyorum. Sadece tarihi değil, herhangi bir karmaşık konuyu ezberlemek yerine onu gerçekten anlamak ve hatırlamak için sizin aklınıza gelen ne gibi yaratıcı yollar var? Üzerinde düşünmeye değer. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.